Bazı hikayeler vardır ki, ilk duyduğunuz anda bile içinize işleyen bir ağırlık bırakır. Nereden çıktığı belli olmayan gölgeler, zaman zaman karanlığın içinden bize bakan görünmez gözler. İnsan zihninin sınırlarında dolaşan bu hikayeler, çoğu zaman sadece bir efsane olarak kalır. Fakat bazı fenomenler vardır ki, dünyanın dört bir yanında yüzlerce tanık tarafından aynı şekilde anlatılır. İşte bu videoda inceleyeceğimiz konu da tam olarak böyle bir fenomen. Siyah gözlü çocuklar. Kapınızı çalan, sizden izin isteyen ve karanlığın içinden gelen bu varlıklar gerçekten kim? Eğer hazırsanız, geceyi biraz daha karanlık hale getirecek bu dosyayı birlikte açıyoruz. Gecenin derin sessizliği bazen insanın içine işleyen bir karanlık taşır. Sokak lambalarının hafifçe titreştiği o anlarda, evinizin içinde bile kendinizi güvende hissetmezsiniz. Ve dışarıdan gelen hafif bir tıklama sesi. İlk başta rüzgardır dersiniz. Belki bir dal çarpmıştır ya da uzaklardan gelen bir metal sesi kulağınıza gelmiştir. Ama tıklama ikinci kez duyulduğunda içgüdüleriniz sizi uyarmaya başlar. O tanımlayamadığınız huzursuzluk duygusu arkanızdan yürüyen görünmez bir gölge gibidir. Kapıya doğru ilerlerken ayak sesleriniz bile size ağır gelmeye başlar. Her adımda kalbiniz biraz daha hızlanır, nefesiniz istemsizce daralır. Ve kapıyı araladığınız o küçücük aralık, karanlığın tam içinden çıkan iki küçük silüet ile göz göze kalırsınız. Yüzleri solgun, dudakları neredeyse renksizdir. Hareketlerinde tuhaf bir sakinlik, hatta yapay bir düzen vardır. Ama onları gerçek anlamda korkunç kılan tek bir detay vardır. Gözleri. Hiçbir beyazlık yoktur. Göz çukuru yoktur. Sadece tamamen siyah. Boşluk gibi görünen, içine bakıldığında insanın zihnini emiyormuş hissi veren o ürkütücü karanlık. Bu varlıkların gerçekten çocuk olup olmadığını kimse bilmiyor. Bazı tanıklar çocukların hareketlerinin insan gibi olmadığını, duruşlarının fazla hareketsiz olduğunu ve ses tonlarının garip bir biçimde duygudan yoksun olduğunu söylüyor. Fenomen ilk ortaya çıktığından beri araştırılan bu vaka, modern çağın en ürpertici ve en karmaşık paranormal dosyalarından biri haline geldi. Dahası fenomenin yayılımı yalnızca Amerika ile sınırlı değil. İngiltere'de, Kanada'da, Avustralya'da, hatta Orta Avrupa'da bile benzer karşılaşmalar rapor edildi. Siyah gözlü çocuklar hakkındaki en bilinen ilk vaka, 1996 yılında gazeteci Brian Battle tarafından yazılı bir raporla kaydedildi. Battle, gece arabasında otururken camda beliren iki çocuk tarafından irkilmişti. Çocuklar sinemaya gitmek için para istediklerini söylüyordu. Ancak Battle, çocukların kullandığı kelimelerin tuhaf bir yapaylığa sahip olduğunu fark etti. Ses tonları duygusuzdu. Kelimeler bir makine tarafından seçilmiş gibi tek düze geliyordu. Ve en rahatsız edici şey çocukların gözleriydi. Normal bir insanda bulunması gereken hiçbir detay yoktu. Sadece sonsuz siyahlık. Bethel'in bu karşılaşmayı anlatmasından sonra fenomen internet üzerinden bir anda yayıldı. Brian Battle vakasının ardından özellikle 2000'li yılların başında çok sayıda olay kayda geçti. Bunlardan bazıları fenomenin yalnızca tek bir tanığın hayal gücünden ibaret olmadığını düşündürecek kadar güçlü benzerlikler taşıyor. Vaka 1. Vermont'ta kapıyı çalan çocuklar. Bir aile, kışın sert geçtiği bir gecede kapılarının çalındığını duydu. Kapıyı açtıklarında yaklaşık 10 yaşlarında iki çocuk gördüler. Çocuklar kaybolduklarını ve içeri girip telefon kullanmaları gerektiğini söylediler. Anne, çocukların başlarını kaldırmasını istediğinde dehşete kapıldı. İkisinin de gözleri tamamen siyahtı. Kadın kapıyı hızla kapattı ve kilitledi. Bunun üzerine çocuklar
Dakikalar boyunca kapının önünde kıpırdamadan bekledi. Sonra hiçbir iz bırakmadan kayboldular. Aile, olaydan sonra haftalarca evin çevresinde tuhaf gölgeler gördüğünü ve garip fısıltılar duyduğunu belirtti. Vaka 2. Teksas'ta araba yanında beliren kız çocuk. Gece vakti yol kenarında duran bir adam aracının camına yavaşça tıklayan bir ses duydu. Döndüğünde yaklaşık 12 yaşlarında solgun yüzlü bir kızın kendisine baktığını gördü. Kız monoton bir sesle eve götürülmek istediğini söyledi. Adam kapıyı açmayı düşündüğü sırada kızın gözlerini fark etti. Jet siyahı, tamamen boşluk gibi. Adam motoru çalıştırıp hızla uzaklaştı. Olayın ardından telefonunda kendi kendine açılıp kapanan uygulamalar ve kaynağı bilinmeyen statik ses kayıtları belirdiğini iddia etti. Vaka 3. İngiltere'deki gece ziyareti. Yaşlı bir çift, gece yarısı duydukları tıklama sesinin ardından kapıyı açtıklarında iki çocuğun yağmur altında beklediğini gördü. Çocuklar, "Üşüyoruz, bizi içeri almanız gerekiyor," dedi. Çift, çocukların gözlerindeki siyahlığı fark ettikleri anda kapıyı kapattı. O geceden sonra evlerinde soğuk bölgeler oluştuğunu, televizyonlarının kendi kendine açıldığını ve birkaç kez evin içinde ayak sesleri duyduklarını söyledi. Bu vakalar, fenomenin farklı ülkelerde benzer şekilde yaşandığını gösteren onlarca rapordan yalnızca birkaçı. Forumlarda, gazetelerde, televizyon programlarında, dünyanın dört bir yanında benzer olaylar konuşulmaya başlandı. İnsanlar kendi yaşadıkları karşılaşmaları anlatırken neredeyse aynı detayları paylaşıyordu. Siyah gözlü çocuklar gece ortaya çıkıyor, kapıları çalıyor, ısrarla içeri girmek istiyor ve bunu yaparken asla saldırgan bir ton kullanmıyorlardı. Her zaman izin almak zorundaymış gibi davranıyorlardı. Tanımlaması zor olan tuhaf bir nezaket içindeydiler. Fakat bu nezaket bile gizli bir tehdit taşıyordu. Altında yatan asıl korkuysa çocukların gelişiyle birlikte yaşanan fiziksel değişimlerde saklıydı. Tanıklar kapıya yaklaşıldığı anda evin içine aniden bir soğukluk çöktüğünü söylüyordu. Sanki sıcaklık bir anda birkaç derece düşüyor, hava ağırlaşıyor ve nefes almak zorlaşıyordu. Evcil hayvanlar hırlamaya, tüylerini kabartmaya ya da saklanmaya çalışıyordu. Işıklar kararıyor, elektronik cihazlar bozuluyor, radyo ve televizyonlarda parazitler oluşuyordu. Bu fenomen sıradan bir korku hikayesinden çok daha fazlasıydı. Araştırmacılar bu fenomeni açıklamakta zorlanıyor. Bazı paranormal uzmanlar, siyah gözlü çocukların şeytani varlıklar olduğunu öne sürüyor. Onlara göre çocuk formu yalnızca bir kılıf, insanları manipüle ederek içeri girme izni almak için kullanılan bir araçtı. Bu teori, vampir mitolojisinde yer alan davet edilmeden içeri girilemez kuralıyla büyük benzerlik taşıyor. Fakat bazı araştırmacılar bunun şeytani bir fenomen değil, uzaylı kökenli bir hibrit türü olduğunu savunuyor. Gözlerin tamamen siyah olması, yüksek radyasyon etkisinin veya biyolojik bir mutasyonun sonucu olabilir deniyor. Daha marjinal teoriler ise bu çocukların başka bir boyuttan geldiğini iddia ediyor. İnsan formuna bürünmeleri, insanların savunma mekanizmasını düşürmek için seçilmiş bilinçli bir karar olabilir. Tanıkların çoğu çocukların 8 ila 13 yaşlarında göründüğünü söylüyor. Bu yaş aralığı psikolojik olarak insanların acıma duygusunu tetikleyen bir etkiye sahip. Yani görünüş tamamen manipülatif bir tercih olabilir. Ancak fenomeni daha da korkunç hale getiren şey, karşılaşmadan sonra yaşanan olaylardır. Birçok tanık günlerce hatta haftalarca kabuslar gördüğünü söylüyor. Evlerinde karanlık köşelerden gelen fısıltılar, hareket eden gölgeler ve açıklanamayan adım sesleri duyduklarını belirtenler var. Fiziksel rahatsızlık yaşayanların sayısı da az değil. Baş ağrıları, mide bulantısı, ateş basmaları ve sinirsel titremeler rapor ediliyor.
Hatta bazı tanıklar, karşılaşmadan sonra aylar boyunca kendilerini izleniyormuş gibi hissettiklerini söylüyor. Tabii ki skeptik araştırmacılar, bunun modern çağın hızlı yayılım gösteren şehir efsanelerinden biri olduğunu savunuyor. Ancak bu görüş büyük bir soruyla karşılaşıyor. Nasıl oluyor da dünyanın farklı bölgelerindeki insanlar birbirleriyle hiçbir iletişimleri yokken aynı varlıkları, aynı davranışları ve aynı fiziksel etkileri tarif ediyor? Fenomen, ister gerçek, ister psikolojik bir yanılsama olsun, bugün bile insanların aklında büyük bir soru işareti bırakmaya devam ediyor. Siyah gözlü çocukların kim olduğu, ne oldukları ve neden içeri girmek için bu kadar ısrarcı oldukları bilinmiyor. Ancak bir gerçek var ki, onlarla karşılaşan herkes bu anı hayatının en karanlık anlarından biri olarak hatırlıyor. Ve belki de en ürkütücü soru şudur: bir gece ansızın kapınız çaldığında, kapıyı açtığınızda, karanlığın içinde iki küçük silüet belirdiğinde, onları içeri alır mıydınız? Ya da çok daha korkunç bir ihtimal, belki de bu soruyu düşünmek bile onların gelmesine neden olabilir. Siyah gözlü çocuklar dosyası hala çözülememiş, açıklanamamış ve üzerine en çok teori üretilen paranormal vakalardan biri olmaya devam ediyor. Tanıkların yaşadıkları, fiziksel etkiler, karşılaşmalardan sonra devam eden rahatsızlıklar. Tüm bu detaylar, fenomenin sıradan bir şehir efsanesinden daha fazlası olabileceğini gösteriyor. Fakat gerçek ne olursa olsun, bu çocuklarla karşılaşan herkes hayatının geri kalanında o anı unutamayacak kadar derin bir korku taşıyor. Bu videoda anlatılanların gerçek olup olmadığını kesin olarak bilemeyiz. Ancak karanlığın içinde saklananların her zaman göründüklerinden daha tehlikeli olduğunu biliyoruz. Umarım hiçbiriniz bir gece kapınıza gelen tıklamayı cevaplamak zorunda kalmazsınız. Bir sonraki dosyada görüşmek üzere. Karanlıkta dikkatli olun.